Herkese merhaba. Fibobol YouTube kanalından bir başka eğitim içeriğiyle daha birlikteyiz değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta RSI indikatörünün bilinmeyenlerini anlatmaya çalıştım. Doğru bilinen yanlışların neler olduğunu ve aslında doğru kararlar alabilmek için indikatörün nasıl kullanılması gerektiğini anlatmıştım. Bu hafta da yine ana indikatörlerden biri olan MACD diyenler de var ama MACD demeyi ben tercih ediyorum. MACD indikatörünün ipuçlarını nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki benim buradaki amacım tamamen ezbere bir iş yapılmasını önlemek. Çünkü kendimizi yetiştirirken, teknik analiz anlamında kendimizi geliştirirken sürekli olarak ezbere işler yapıyoruz. Bu hataları ben de geçmiş yıllarda yaptığım için sizlerin yapmaması adına aslında bu videoları hazırlıyorum. Dolayısıyla RSI indikatörü videosunda olduğu gibi ezbere sadece belli seviyelerin kırılımıyla beraber işleme girmenin ne kadar yanlış olduğunu, kullandığımız indikatörlerin aslında bizlere hesaplama anlamında, matematik anlamında veya analiz anlamında neler verebildiğini anlatmaya çalışmak istiyorum. Bu sebeple bu videoda da MACD indikatörünün hesaplamasından çok kısaca bahsedeceğim ve nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Dolayısıyla artık siz de MACD indikatörünü kullanırken neyi neden kullandığınızı, nerede daha efektif kullanılabileceğini ve belki de avantajları dezavantajları konusunda kendi ufkunuzu yaratabileceksiniz. Hadi gelin şimdi indikatör anlatmaya başlayalım. MACD indikatörü esasen aslında hareketli ortalamaları baz alan ve hareketli ortalamalar ile kendisine bir çıkarımda bulunan indikatördür. Tabii ki eski yıllarda 1979 olması lazım. O yıllardan beri kullanılan bir indikatör. MACD indikatörü genellikle EMA kullanır ama bu EMA'yı siz ayarlarından değiştirebilirsiniz. Birazdan ona değineceğim. Ama MACD indikatörü kabaca iki tane çizgiden oluşur. Bu çizgilerden bir tanesinin ismi MACD çizgisi, bir tanesinin ismi sinyal çizgisidir. Ve bu iki çizginin kesişimleriyle al-sat sinyalleri üretilir. Çok kısaca sizleri çok boğmadan hesaplama yöntemlerine geçelim. Şimdi MACD çizgisi 12 periyotluk. Bu arada günlük grafikte MACD'yi açarsanız 12 günlük diyebiliriz. Şimdi öyle söyleyelim ama siz bunu periyot olarak algılayın. Ya bu 4 saatlik bir grafik olsaydı periyot olarak, gün olarak değil, periyot olarak, mum olarak değerlendirmek lazımdı. 12 günlük EMA'dan 26 günlük EMA'nın çıkarılmasıyla MACD çizgisi oluşuyor değerli arkadaşlar. 12 günlük EMA'dan 26 günlük EMA'nın çıkarılmasıyla MACD çizgisi oluşuyor. Tabii ki fiyata göre bu MACD çizgisi sıfırdan alt alanda da olabilir, yani negatif de olabilir veya sıfırdan yukarıda pozitif de olabilir. MACD çizgisi bu iki EMA'nın birbirinin iki katı olan iki EMA'nın farkıyla oluşturulur. Sinyal çizgisine bakalım. Sinyal çizgisi ise MACD çizgisi oluşmadan sinyal çizgisi oluşmaz. Sinyal çizgisi de 9 periyotluk, yani 9 günlük MACD çizgisi demektir. Dolayısıyla burada aslında 3 farklı hareketli ortalama ve bunların hesaplanması ile ortaya çıkan bir neticedir. Dolayısıyla MACD çizgisinin sinyal çizgisini kestiği mumlar al ve sat sinyali üretir. Gelin şimdi indikatörde başlayalım, ondan sonra ipuçlarına geçelim. Şimdi galiba MACD çizgisi ve sinyal çizgisinin ne anlam ifade ettiğini az çok anlamış olduk. Yani aslında bir hareketli ortalama indikatörüdür. Yani MACD bu sebeple hem trendi ölçer, hareketli ortalamalar çünkü trendi ölçer, aynı zamanda ikisinin farkını da kullandığı için bir de momentum ölçen indikatör olarak kabul edilebilir. Bu sebeple MACD hem trend ölçen hem momentum ölçen indikatörler sınıfına dahil edilebilir. İndikatörün default ayarlarında mavi ve sarı olmak üzere iki farklı renk görürsünüz. Mavi çizgisi işte az önce bahsettiğim MACD çizgisini ifade ederken sarı çizgi de sinyal çizgisini ifade eder. MACD çizgisinin sinyal çizgisini yukarı kesmesi bir al sinyali, aşağı kesmesi ise sat sinyalidir. Bakın bunlar kitabi bilgiler. Ben birazdan ipuçlarına değineceğim. Şimdi peki MACD çizgisinde bakın bir de burada bir böyle belli belirsiz, tabi bunu birazdan ben değiştireceğim ayarlardan, bir çizgi var. Yani sıfır çizgisi. Sıfır çizgisinin altında olduğu zaman ne anlam ifade ediyor MACD çizgisinin sıfırın altında olması? Yani bir negatif trend, bir düşüş trendi olduğu anlamını ifade eder. Neden? Çünkü bahsettiğim gibi 12 ve 26 periyotluk EMA'ları kullandığı için, yani son 26 periyotluk dönemde
bu ticari ürünün trendi, momentumu zayıf, haberin olsun diyor bize aslında. Bakın sıfırın altında seyrettiği durumlarda. Sıfırın üzerinde seyrettiği durumlarda ise ne diyor bize? Bu ticari ürünün son periyotlardaki hareketleri bir trend sahibi olduğunu, bir momentum sahibi olduğunu gösteriyor deniyor. Şimdi MACD çizgisi ve sinyal çizgisine geri dönelim. MACD çizgisi ve sinyal çizgisinde özellikle sıfırın altında gelen kesişimler, al kesişimleri, hani mavi çizginin sarı çizgiyi yukarı kesmesi al sinyali ya, özellikle sıfır altında gelmesi artık düşüş trendinin son bulduğuna ve yeni bir yükseliş trendinin başlayacağına işaret edebilirken sıfır çizgisinin üzerinde gelmesi artık yükseliş trendinin son bulduğuna ve düşüş trendinin başlayabileceği anlamına gelmektedir. Şimdi buranın net olarak anlaşıldığını ve zaten sizlerin birçoğu tarafından bilindiğini düşünüyorum. Ama kafanızda nasıl böyle moda mod oturduğunu da hayal edebiliyorum. Çünkü hep ezbere iş yapıyoruz. Şu anda ezbere olmadan anlatıyorum ben. Peki indikatörün bir de histogramları var. Bakın histogramlar. Histogramlarda MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı kestiği anda yeşil yakıp yukarı doğru seyrederken aşağı kestiği anda kırmızı yakıp aşağı doğru seyreder. Aynı zamanda histogramların renkleri vardır. Histogramlarda renkler güçlüyken yani bu EMA'lar birbirinden farkı çok fazlayken koyu renkte olur. EMA'lar birbirine yaklaşmaya başladığında ise satıcıların gücünün azaldığını işaret eden bir renk değişimi. Yani daha açık renge döner. Aynı şekilde satışlar içinde özellikle koyu kırmızı satış baskısının daha fazla olduğunu gösterirken açık kırmızı da aslında ufak ufak satış baskısının azalmaya işaret ettiğini gösterir. Ama bunların hiçbiri net olarak bize bir al sinyali, yani başarılı bir al sinyali ve başarılı bir sat sinyali vermez. İndikatörlerin her biri, bunu her zaman söylüyorum, bizlerin diğer teknik analiz yöntemlerinde kullanacağımız sadece bir adet bileşendir. Yemek yaparken kullanacağımız bir karabiberdir, bir pul biberdir gibi. Böyle düşünebiliriz. Ama yemeğin ana maddesi olarak bunu kullanırsak veya da arasayı veya da X bir indikatörü kullanırsak o yemeğimiz tatsız tuzsuz olur. Şimdi MACD indikatörünün teorik olarak ne anlam ifade ettiğini anlattım. Gelelim şimdi ayarlar kısmına. Ayarlar kısmında isterseniz histogram kısmını kapatıp açabilirsiniz, isterseniz bunun renklerini değiştirebilirsiniz. Buralara çok değinmeyeceğim. Ben burada MACD çizgisini sarı ve burayı da biraz daha koyu olması için ve biraz daha kalın olması için şu şekilde ayarlarını değiştireceğim ki size anlatmam şimdi biraz daha kolay olsun. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim grafiğe. Bakın şurada biraz daha hani çizim olmayan, ben eğitimlerimde her zaman kullandığım Aygaz hissesini açalım. Aygaz hissesi bakın sıfırın altında gelen kesişim sinyallerinin artık düşen trendin son bulduğuna ve yükseliş trendinin başladığına işaret ettiğini söyledik. Bakalım gerçekte de öyle olmuş mu? Bakın burada sıfırın altında bir kesişim ve bundan sonra bir oyalanma, devamında yukarı doğru seyir. Net olarak çalışmış mı? Örneğin net olarak çalışmamış. Şimdi burada MACD'yi kullanmanın ipuçlarını şimdi size anlatacağım. MACD indikatörü ne dedik? EMA'ları kullanıyor dedik değil mi? Şunu da bir kaldıralım, evet. MACD indikatörü EMA'ları kullanıyor dedik. Burada önemli olan, önemli destek noktalarından, yani teknik analizini, bir hissenin teknik analizini yaptıktan sonra önemli destek noktalarından destek bulmasını ve destek bulduktan sonraki hareketlerinde indikatörlerin kontrol edilmesini her zaman söylüyorum ben. Şimdi şurası Aygaz hissesi için bir ne bölgesi değerli arkadaşlar? Talep bölgesi değil mi? Burada bir talep artışı var. Bir talep bölgesi burası. Talep bölgesinden sonra ufak ufak kıpırdanmalar var. Talep bölgesi oluştuktan ve fiyatın bu talep bölgesine, şu yazıyı biraz sola almam lazım. Çok fazla benim kafamı karıştırdı burada. Evet, şunu biraz şöyle yapalım. Evet. Talep bölgesine girdikten sonra fiyatın ufak ufak ivme kazandığında kafamdaki soru işareti benim ne? Bakın ana unsur MACD'yi almadım. Önce ne yapıyorum? Teknik analizini yapıyorum. Önce majör anlamda destek direnç seviyelerini tespit ediyorum. Talep bölgelerini, arz bölgelerini tespit ediyorum. Burada bir talep bölgesi var. Talep bölgesine girdikten sonra kafamdaki soru işareti ne? Talep bölgesinden yukarı doğru bir hareket gelecek mi? Yani ben daha şu hareketleri görmedim. Şu hareketi görmedim. Amacım bu hareketi öngörmek zaten. Peki burada ne yapacağım? İşte burada MACD veya RSI gibi indikatörlerden faydalanacağım. Talep bölgesine girdikten sonra MACD'nin de bakın şurada aslında bir downtrend'den bahsediyoruz. Şuradan beri oluşan net bir downtrend var.
Peki bu MACD'ye nasıl yansımış? O da şöyle yansımış. Hemen hemen aynı yerlerde bitireceğim. Bakın. Gördük mü? İkisi de neredeyse aynı noktalarda downtrend'e geçmişler. Çünkü hareketli ortalamayı kullanıyor zaten bu da. Peki destek bölgesine indikten sonra MACD anlamında yukarı doğru bir hareket gelmesini bekliyorum. Ne bekliyorum? MACD uzun bir zamandan beri sıfırın altındayken, bak sıfırın altındayken sinyal çizgisini yukarı kesmemiş. Yani dolayısıyla burada MACD'nin sinyal çizgisini yukarı kesmesi benim için artık trendin değişeceği anlamına gelebilir. Değil mi? Şimdi örneğin burada bakın MACD çizgisi yukarı doğru kesmiş. Burada kafamdaki soru işareti ne oldu? Evet, burada bir trend başlangıcı olabilir. Burada bu destek noktası çalışıyor olabilir. Hemen bir önceki hafta anlattığım göreceli güç endeksi RSI indikatörünün kontrolünü de yapalım. RSI indikatöründe nasıl anlatmıştık? Fiyatın özellikle orta bandın üzerine çıkmasını istiyorduk, hatırladınız mı? Şimdi MACD'den onayı aldık. MACD bak şöyle yapalım. Bunlar gerçekten güzel ipuçları değerli arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın, keşke ben öğrenirken de böyle birileri tane tane bana anlatsaydı. Ben bunları hep ya acı tecrübelerle ya bilgisayar başında saatler geçirerek öğrendim. Talep bölgesi, dokunuştan sonra talep bölgesi ne yapıyor? Fiyatı yukarı tutmaya çalışıyor. Birinci onayım değil mi? Teknik analizde birinci onayım. Hatta burada belki bir de EMA'ları eklersiniz. Burada EMA kesişimleri var mı vesaire. Oraya geçelim şimdi. Geldim şimdi. MACD indikatörü. Burada kırılım geldi mi? Geldi. Ne yaptım? İkinci onayım. Biz ne yapıyoruz ama şak diye girip bir hisseyi alıp çıkıyoruz. Hayır. Analiz yapmak gerekir. Şimdi MACD'de şurada al verdi. MACD'yi al verdiğinde bakın kırmızı çizgi. MACD'yi al verdiğinde RSI ne durumda? Hala 50'nin altında. Yani RSI diyor ki benim için hala sıkıntılar var. RSI nerede orta bandı yukarı kırıyor? Şurada. Burada bir gitgeller yapıyor. Şurada bir daha kırıyor. Buralarda belki şu alanlarda ufak ufak bir alım düşünebiliriz değil mi? Kademeli bir alım düşünebiliriz. Hangi alanlar? Şu alanlar bakın. Birebir aynı yerden işaretleyeceğim. Bakın şu alanlar. Biraz daha şöyle. Şurası olacak. Bakın. Çizgiler aynı yerde. Şimdi biraz ekran karmaşık oldu. Şu alanlar artık benim teknik analizini yaptığım, bakın şu çemberden bahsediyorum. Teknik analizini yaptım, indikatör kontrolü yaptım, alım yerleridir. Çalışmış mı? Çalışmış. Her zaman çalışır mı? Çalışmaz. Birkaç tüyo ile daha devam edelim. Şimdi ben videolar uzun olmasın diye uğraşıyorum ki sıkıcı olmasın ama videoda ben bir şey anlatıyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki aksi yönünden neden anlatmadın diyor. Doğrular aslında, haklılar bence. Şimdi aksi yönden anlatalım, short yönden. Şimdi Aygaz'ın, yine Aygaz'dan devam edelim. Şurada net bir uptrend'den bahsediyoruz değil mi? Şimdi uptrend'in bozulması için ne lazım? Bir tepe lazım değil mi? Tepe. Bir tepe oluşumu lazım. Tepeden dönüş lazım. Artık şu mumla birlikte, bak şu an teknik analiz yapıyorum. Şu mumla birlikte tepeden dönüşün oluşmaya başladığının işaretini aldım ben. Dolayısıyla ne yapacağım? Kulaklarımı dikeceğim. Burada bir kar varsa veya alım yapacaksam burada almayacağım. Bak çok önemli bir nokta. Ama bizim küçük yatırımcı ne yapıyor? Abi bu hisse yükseliyor ya, bu daha da gidecek diyor ve burada alım yapıyor. Hayır. Burada aslında satım yeri. Niye? Bir tepe oluşmuş, tepeden dönüşe geçmiş bir. Yani gelelim şimdi yine başa. Short anlamında, düşüş anlamında, kar alma anlamında, satış anlamında birinci koşulum yerinde. Yani bir tepe oluşumu var. Bakın şimdi indikatörlerden nasıl faydalanacağız. Gelelim MACD'ye. MACD'de sıfır üzerindeki, bak sıfır çizgisi şurası. Sıfır çizgisini de bir şöyle biraz daha koyu ve kalın yapmak istiyorum ki net olarak görün. Evet, tamam diyelim. Evet, bakın. Sıfır çizgisi üzerindeki mavi çizginin sarı çizgiyi, yani MACD'nin sinyali aşağı kesmesi bir sat sinyali oluşturmuyor mu? Burada bir sat sinyali oluşmuş. Peki teknik analizden birinci onayı aldım. MACD'den ikinci onayı aldım. Gelelim şimdi RSI'ye. Bu arada videoda MACD'yi anlatıyorum ama işte nasıl efektif kullanıldığını anlatmaya çalışıyorum. Yani MACD'yi RSI ile birlikte kullanırsanız aslında videonun başlığı o da olabilir. Bilemiyorum, bakalım. RSI'ye bakalım. RSI'da orta bandı şak diye aşağı kırmış. Yani artık yine çember kullanacağım. Şu alan benim için ne? Birebir aynı yerden kullanacağım. Bakın şu alan, evet, şu çember. Burası artık bir satış yeri. Zaten bundan sonra da fiyatın aşağı doğru çekildiğini görüntüleyebiliyoruz. Alım satım ve ideal alım satım koşullarını anlattım. Bakın şu çok yanlış bir uygulama. YouTube'da anlatılan uygulama bu. Şunu çizelim. Burada MACD sat verdi, sat. MACD burada da sat verdi bak. MACD şurada da sat verdi. Burada şak diye satılır mı? Satılmaz. Neden? Çünkü burada aynı yeri bir daha çizeceğim.
Şurası. Burada fiyat anlamında bir tepe oluşumu yok. Bak, bir tepe oluşumu yok. Çünkü fiyat hala yukarı gitme isteğinde. Burada başka bir dip alanı aşağı kırsaydı bir tepe oluşumundan bahsederdik. Ama burada bir net bir tepe oluşumu yok. Ama şurada zaten şu dibin, bak şu diplerin kırılması, bu birinci dip olsun, şu da ikinci dip olsun. Bu diplerin kırılması zaten bana bir düşüşün emaresini gösteriyor. Öyle değil mi? Bakın, gördük mü? Gördük mü? Olay bu şekilde değerli arkadaşlar. Dolayısıyla MACD'yi bir sizi zengin edecek indikatör gibi düşünmeyiniz. Sadece MACD'ye bağlı kalarak al sat sinyalleri ne göre işlem yapmayınız. Çünkü bazen çalışır, bazen çalışmaz. Şimdi gelelim uyumsuzluk konusuna. Uyumsuzluk konusunda geçtiğimiz RSI videosunda yaptığımız gibi yine fiyat hareketlerini ilk defa izleyenler için anlatalım. Mum grafikler yerine çizgi yapacağız. Ve burada sadece MACD çizgisini açık tutacağız. MACD çizgisini açık tuttu ve histogramı kaldırdıktan sonra, bakın histogramı da kaldırdım. Kaldırdıktan sonra fiyat hareketlerinin MACD ile paralel mi, birlikte mi hareket ediyor, aksi yönde mi hareket ediyor, buna bakacağız. Şimdi uyumsuzluk konusuna tekrar girmeyeceğim. Çünkü bildiğinizi varsayıyorum. Bilmeyenler RSI videosunu önce izlerlerse orada teorik bilgiyi de anlattım. Şimdi bakın, burada oluşan, fiyatta oluşan bir tepe, MACD'de oluşan bir tepe. Gördük mü? Fiyatta oluşan bir tepe, MACD'de oluşan bir tepe. Yani yüksel düzelt hareketi, yüksel düzelt hareketi. Devamında oluşan dipler var. Hatta şurada da aslında bir kısmen uyumsuzluktan bahsedebiliriz. Her neyse, dip tepe devam edelim. Burada oluşan bir tepe, evet şurada oluşan bir tepe ve şurada oluşan bir tepe. Şimdi tepe noktaları birleştirelim fiyatta. Bakın, aşağı doğru bir meyil var. Tepe noktaları birleştirdiğimde. MACD'de ise yukarı doğru bir meyil var. Bunun anlamı nedir? Pozitif uyumsuzluk. Yani dolayısıyla bu uyumsuzluklarda, pozitif uyumsuzluklarda fiyatın yukarı yönlü devam etmesi beklenir. Fiyatın şuradaki, şu seviyeden, bu tepeden aşağı dalgalanmasının gerçek bir dalgalanma olmadığından bahsedilir. Uyumsuzluk konusu bu şekilde. RSI videosunda gayet açık net anlattım uyumsuzluğu. Bu sebeple MACD'de tek tek böyle size örnek vererek sizleri sıkmayacağım. Örneğin bakın, şurada yine hemen anlatırken dikkatimi çekti. Bakın, burası bir tepe. Şuradan alalım. Şuraya kadar bir ne var? Yükseliş var değil mi? Şurası bir tepe. Bakın, aynı yerlerden almak zorundasınız. Bak, birebir aynı yerden alıyorum. Nereye kadar? Şuraya kadar. Bak, şu tepeye kadar. Burası bir tepe. Değil mi? Tam bitiriyorum aynı yerde. Aynı yerde olduğunu da sizlere ispatlamak için şöyle aynı yerlerden bir dikey çizgi çekeceğim. Aynı tepeden bir dikey çizgi çekeceğim. Şimdi peki burada bir ne var? Burada bakın, fiyat daha yüksek tepe yapıp yükselirken MACD daha alçak bir tepe yapıp düşüyor. Bu uyumsuzluk negatif uyumsuzluktur. Ayı uyuşmazlığıdır. Burada bundan sonra fiyatta şu alandan sonra bir ne beklenir? Bir düşüş beklenir. Burada çalışmış mı? Çalıştığını görüntülüyoruz zaten, bakın. MACD uyumsuzluğu burada fiyata kaç oranında yansımış? Bayağı da yansımış. %13-14 civarında yansımış. Değerli arkadaşlar, MACD ile ilgili birkaç şey daha, çok kısa bilgiler daha verip bu videoya son vereceğim. Şimdi MACD'nin ayarlar kısmında dedim ya EMA'ları kullanır diye. Dilerseniz EMA yerine basit hareketli ortalama da kullanabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Yine bazen bazı koşullarda ne diyeyim, başarısı kısmen ispatlanmış bazı teknikler var. Ben bunları şimdi söyleyip sizleri yanıltmayacağım. İşte mesela özellikle kısa vade işlem yaparken buradaki hızlı uzunluk ve yavaş uzunluğu değiştirmek. Ya tabii bunları makul oranda değiştirmek lazım. Ve indikatörlerin birçoğu oluşturulurken genelde günlük ve 4 saatlik periyotlara göre oluşturulmuştur. Çünkü indikatörlerin birçoğu, eski indikatörlerin birçoğu eski borsacılar tarafından yaratıldığı için ve borsalarda hafta sonu kapalı olduğu için 5 gün açık olan piyasa ve günlük olan piyasa, yani ortalama işte 8 saat 10 saat açık olan bir piyasa koşullarına göre belirlenmiş en iyi ayarlardır. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurarak işte buradaki MACD'leri makul oranlarda küçülterek, mesela hızlı uzunluğu 9 yapalım değil mi? Yavaş uzunluğu da 18 yapalım gibi. Bunun gibi makul oranda bazı denemeler yapıp, bakın bu denenmiş bir yol değildir, bunu söyleyeyim. Aklımda birkaç tane var ama ben kullandım. Çok başarılı olmadı, o yüzden bunları zikretmiyorum şimdi burada. Bunun gibi bazı farklı yöntemleri daha alt zaman diliminde kullanabilirsiniz. Ama MACD size kesinlikle tek başına bir sinyal üretmez. Ben MACD'yi nasıl kullanırım? Bakın şu ekrana gelelim. İndikatörü kaldıralım. Ben MACD'yi şöyle kullanırım. Örneğin kabaca bir Aygaz analizi yapayım.
Şu an bir order block içerisinde. Order block yani bir bearish order block bu. Dolayısıyla burası benim için bir direnç bölgesi. Buradan aşağı doğru bir satış gelme ihtimali var. Eğer burayı kırarsa yukarı alana doğru, şuradaki boşluklara doğru gitme ihtimali var değil mi? Bak teknik analizi yaptım. Şimdi ne yapacağım? Şöyle bir ana indikatörlerimi ben açarım. Hatta önümüzdeki hafta Bollinger Bandını anlatmayı düşünüyorum. Bakın burada genel durum diye bahsettiğim ana indikatörlerim vardır. Bunların hepsi de default ayarlar ve günlük grafikte genelde bakmayı tercih ederim. Bakın burada MACD'nin ne olduğunu görüntülüyor. Bak direnç bölgesinde fiyatlanma. Fiyatlama direnç bölgesinde. Teknik analizde ne bekliyorum? Destek direnç, arz talep bölgesi teknik analizine göre bir düşüş bekliyorum değil mi? MACD'ye gelip bakacağım. MACD ne vermiş? Sat vermiş. Kısmen böyle sat al gidiyor. Ama şu trendini ne yapmış? Bak. Bir aradaki boşluklara bakınız. Şu trendini yavaş yavaş kaybetmiş. Yani EMA'lar birbirine iyice yaklaşmış. Ne demektir bu? Şuradaki uptrend son bulabilir demektir. Değil mi? Bakın MACD'yi de RSI'yi de ben böyle kullanıyorum. RSI'ye bakıyorum. RSI aşırı satış bölgesinde gitgeller yapıyor. Bir düzeltmeye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla örnek verelim, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Aygaz buralardan alınır mı? Alınmaz. Bir düzeltme yapsın sonra veya bu OB'nin üzerine çıkabilsin. O arada da indikatörler biraz düzeltmesini tamamlasın. Ondan sonra alınabilir gibi bir anlam ifade edebiliriz. Güzel bir video oldu. Güzel bir eğitim serisi oldu. Ana indikatörleri anlatmamı istiyorsanız lütfen yayını beğenmeyi unutmayınız diyelim. Geçtiğimiz videoda videonun başında hatırlatmıştım. Güzel beğeniler gelmişti. Şimdi videonun sonunda aklıma geldi. Aklıma gelmiyor çünkü bunları söylemek. Açıkçası sürekli söylemek de istemiyorum. İşte beğenin, paylaşın, yorum yapın diye. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Herkese bol kazançlar.